Merhaba sevgili dinleyiciler. Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi adlı eseri bir kasabada herkesin bildiği ama kimsenin durdurmadığı bir cinayetin öyküsüdür. 1981'de yayımlanan bu eser, Marquez'in 1982 Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmasında büyük rol oynadı. 1950'ler Kolombiya'sında, Karayip kıyılarında geçen hikaye, 1951'de gerçekleşmiş gerçek bir namus cinayetinden esinlenir. Anlatıcı, olayın üzerinden 27 yıl geçtikten sonra anılarını aktarır. Nemli sabah havasını, kasabanın kokusunu hala hissedercesine. Büyülü gerçekçilik, sıradan olayları, badem ağaçlarının gölgesi, ince yağmur damlaları ve yaldızlı kağıt uçaklarla süsler. Trajediyi hem derinleştirir hem de rüya gibi bir hale büründürür. Kasaba, sıcak, nemli ve kaderci bir ruha sahiptir. Namus, Latin Amerika'nın toplumsal dokusuna öyle derinden kazınmıştır ki, bireylerin kaderini belirler. Marquez, bu romanda namus kavramını acımasızca sorgular. Ne yargılar ne de haklı çıkarır, sadece gözler önüne serer. Anlatıcı, bir dedektif gibi olayları birleştirir ancak suçlu tek bir kişi değil, adeta tüm kasabadır. Kasaba, limanı, horoz kafesleri ve çöp dolu meydanıyla hikayenin kalbi gibidir. Marquez'in çocukluk kasabası Aracataca'dan izler taşıyan bu mekan, adeta yaşayan bir karakterdir. Hikaye, düz bir zaman çizgisi izlemez. Parçalı, döngüsel bir anlatımla sunulur. Cinayetin gerçekleşeceği baştan bellidir. Mesele, bu trajedinin nasıl ve neden örüldüğüdür. Marquez'in bu tekniği, dinleyiciyi hikayenin içine çeker, her detayı merak ettirir. Namus cinayetlerinin toplumsal kökleri, bireylerin çaresizliğiyle birleşir. Kasaba, kendi ahlak kurallarının kurbanı olur. Kırmızı Pazartesi, Kolombiya'da büyük tartışma yaratmıştır. Namus kavramı, toplumun hem koruyucusu hem de yıkıcısı olarak masaya yatırılır. Marquez, bu romanda sadece bir cinayeti değil, bir kültürün aynasını tutar. Eser, evrensel temalarıyla her kültürden dinleyiciye seslenir. Latin Amerika'nın sıcak sokaklarından dünyanın her köşesine uzanır. Büyülü gerçekçilik, kasabanın nemli sokaklarında hayat bulur. Rüya gibi imgeler, trajedinin ağırlığını hafifletir ama asla unutturmaz. Bir toplumun sessizliğini, çaresizliğini ve suçluluğunu gözler önüne seren bir başyapıttır. Marquez'in kalemi, sıradan bir cinayeti evrensel bir tragediye dönüştürür. Dinleyiciyi hem büyüler hem de sarsar. Santiago Nasar, Kırmızı Pazartesi'nin trajik kahramanı, 21 yaşında, soluk benizli, Arap kökenli bir gençtir. Karayip kasabasının nemli sokaklarında babası İbrahim'den miras kalan çiftlikte annesi Platsida ile yaşar. İbrahim ona silah kullanmayı, at sevgisini ve sert bir disiplin öğretmiştir. Ama Santiago, babasının aksine naif, hatta biraz hayalperesttir. O sabah psikoposu karşılamak için beyaz keten kıyafetini giyer, kasabanın sıcak havasında masumiyetin sembolü gibi dolaşır. Anlatıcı, Santiago'nun son saatlerini sanki o anları tekrar yaşıyormuşçasına aktarır. Santiago'nun rüyaları hikayenin büyülü dokusuna işler. Annesine anlattığı son rüyada badem ağaçları arasında ince bir yağmur altında yürüyor. Platsida rüyaları yorumlama ustasıdır ama bu kez uğursuzluğu görmez. Badem ağaçları Santiago'nun hem masumiyetini hem de kaderini sembolize eder. Yağmur, kasabanın her yerine sinen melankoliyi taşır. Santiago, rüyalarının ağırlığından habersiz, psikoposun yüzüğünü öpmek hayaliyle güne başlar. Çiftlikteki yalnızlığı, kasabadaki popülerliğiyle tezat oluşturur. Santiago, kasaba gençlerinin hayranlık duyduğu, kadınların ilgisini çeken bir figürdür. Ama bu ilgi, kıskançlık ve dedikoduları da beraberinde getirir. Anlatıcı, Santiago'nun kasabadaki karmaşık yerini, onun neşeli gülüşüyle çelişkili bir şekilde betimler. Çiftlik, onun sığınağıdır. Atların hırıltısı,
Badem ağaçlarının hışırtısı burada zamanın başka aktığını hissettirir. Santiago'nun babasının ölümü genç yaşta omuzlarına ağır bir sorumluluk yüklemiştir. Çiftliği yönetmek, annesine destek olmak, kasabadaki yerini korumak, hepsi onun naif ruhunu zorlar. Ama o bu yükü taşırken bile gülümser. Psikoposun gelişi onun için bir umut ışığıdır. Kasabanın monotonluğundan sıyrılma şansı. Ancak kasaba onun bilmediği bir planla çalkalanır. Dedikodular Santiago'nun adını fısıldar. Santiago'nun trajedisi kasabanın ona karşı hissettiği karmaşık duygularda yatar. Sevilir ama aynı zamanda kıskanılır. Saygı görür ama suçlanır. Anlatıcı onun son sabahını, beyaz keten kıyafetinin nemden hafifçe buruşmasını, adımlarındaki kararlılığı betimleyerek dinleyiciyi o anın içine çeker. Santiago kaderinin gölgesinde masumiyetini koruyarak yürür. Ama kasaba bu masumiyeti ona çok görür. Karayık kasabası Pskopos'un geliş için hareketlidir. Nemli hava, horoz kafeslerinin kokusu ve düğün kalıntılarıyla doludur. Meydan Angela Vicario ile Bayardo San Roma'nın düğününden kalan 205 kasa, kaçak içki, 40 hindi ve 11 domuzla dağınıktır. Kasaba bu şenliğin coşkusunu hala taşır ama gölgelerde başka bir fırtına birikir. Santiago Nasar, beyaz keten kıyafetiyle Pskopos'un yüzünü öpmek umuduyla limana doğru yürür. Adımları kasabanın sıcak taşlarında yankılanır. Anlatıcı o sabahın kaosunu sanki her detayı yeniden yaşıyormuş gibi aktarır. Kasaba halkı Pskopos'un gemisini beklerken dedikodularla çalkalanır. Santiago'nun adı fısıltılar arasında dolaşır. Angela'nın utancı kasabanın diline düşmüştür. Ama kimse bu fısıltıların bir cinayete dönüşeceğini yüksek sesle söylemez. Kadercilik kasabanın ruhuna sinmiştir. Herkes olacakların önüne geçilemeyeceğine inanır. Badem ağaçlarının gölgesinde nemli rüzgar sanki felaketi taşıyormuş gibi eser. Düğün kasabanın belleğinde hala tazedir. Angela ile Bayardo'nun şatafatlı töreni meydanı günlerce doldurmuştu. Şimdi ise o meydan çöp ve boş şişelerle kaplı. Sanki kasabanın çöküşünü simgeler. Pskopos'un gelişi bu karanlığı dağıtacak bir umut gibi görülür. Ama anlatıcı geminin limana uğramadan geçeceğini bilir. Bu kasabanın hayal kırıklıklarının bir yansımasıdır. Santiago limanda beklerken kasabanın gözleri üzerindedir. Gençler ona hayran, yaşlılar saygılıdır. Ama bazıları kıskançlık ve suçlamayla bakar. Beyaz keten kıyafeti nemden hafifçe buruşur. Masumiyeti kasabanın ağır havasında kaybolur. Anlatıcı Santiago'nun bu anlarını onun bilmediği bir trajedinin gölgesinde betimler. Kasaba bir tiyatro sahnesi gibidir. Herkes rolünü oynar ama kimse perdenin nasıl kapanacağını söylemez. Pskopos'un gemisi ufukta belirir ama kasaba bu umudun da boş olduğunu sezer. Santiago'nun kararlı adımları limanın tahta iskelesinde yankılanır. Badem ağaçlarının hışırtısı rüzgarla karışır. Kasaba sessiz bir suçlulukla izler. Anlatıcı bu anın büyülü ama melankolik havasını dinleyiciyi o sabahın içine çekerek aktarır. Santiago, Pskopos'un gemisini bekler ama kader başka bir sona hazırlanır. Angela Vicario, kasabanın mütevazi kuyumcu ailesinin kızıdır. Nemli Karayip havasında namusun ağır yükü altında büyümüştür. Annesi Purisima, ailenin ahlak bekçisi, babası Poncho ise sessiz bir gölgedir. Angela, kasabanın beklentileriyle şekillenmiş, kendi arzularını bastırmayı öğrenmiştir. Anlatıcı onun gözlerindeki mahzunluğu, sanki kaderini önceden bilirmiş gibi betimler. Badem ağaçlarının gölgesinde, kasabanın sıcak sokaklarında, Angela'nın hikayesi bir trajediye dönüşür. Bayardo San Roman, kasabaya 6 ay önce gelen zengin, gizemli bir yabancıdır. Altın düğmeli takım elbisesi, karizmatik gülüşüyle kasabayı büyüler. Angela'yı gördüğü an onu eş olarak seçer. Bu kasaba için bir sürpriz, Angela için bir kader olur. Anlatıcı Bayardo'nun kasabaya girişini sanki bir fırtına gibi yaldızlı bir hava katarak anlatır. Onun geçmişi belirsizdir. Zenginliği kasabanın dedikodu değirmenine su taşır. Düğün kasabanın en büyük şenliğidir. Meydan, danslar, içkiler ve kahkahalarla doludur. Angela beyaz gelinliğiyle bir rüya gibi görünür. Ama kalbi huzursuzdur.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Bayardo gerçeği keşfeder. Angela bakire değildir. Bu, Vicario ailesi için bir utanç, kasaba için bir skandaldır. Angela, şafak sökerken ailesinin evine geri gönderilir. Purissima'nın öfkesi evin nemli duvarlarında yankılanır. Angela, ailesinin baskısı altında Santiago Nassar'ı suçlar. Bu suçlama belirsizliğiyle kasabanın fısıltılarını körükler. Gerçek mi, yoksa çaresizlik mi? Kimse emin olamaz. Anlatıcı Angela'nın bu anını gözlerindeki kırılganlık ve kararlılık karışımıyla betimler. Santiago'nun adı kasabanın her köşesinde bir lanet gibi dolaşır. Angela'nın utancı namusun ağırlığı altında ezilir. Bu trajedi kasabanın ahlak kurallarının ne kadar acımasız olduğunu gösterir. Angela kendi hikayesinin kurbanıdır. Bayardo kasabanın gözünde bir kahraman mı yoksa bir yabancı mı belirsizdir. Badem ağaçlarının hışırtısı kasabanın sessiz suçlamalarıyla karışır. Anlatıcı bu anı dinleyiciyi Angela'nın çaresizliğine ve kasabanın yargılayan gözlerine çeker. Trajedi artık kaçınılmazdır. Pedro ve Pablo Vicario, Angela Vicario'nun ikiz kardeşleri, kasabanın nemli sokaklarında namuslarını temizlemek için kararlıdır. Askerlikten dönmüş bu iki genç, ailenin utancını silmek adına Santiago'yu hedef alır. Kasabanın kasap dükkanında bıçaklarını bilerken ellerinde bir titreme yoktur. Gözleri kaderin ağırlığıyla doludur. Anlatıcı ikizlerin bu anını sanki o loş dükkanda bıçakların çeliğine yansıyan gölgeleri izliyormuş gibi betimler. Badem ağaçlarının hışırtısı kasabanın ağır sessizliğiyle karışır. Kasaba, ikizlerin planını bir açık sır gibi bilir. Dedikodular nemli havada süzülür. Santiago'nun adı her köşede fısıldanır. Ama kimse onu uyarmaz. Kadercilik, kasabanın ruhuna öyle sinmiştir ki, felaket kaçınılmaz görülür. Clotilde Armenta, kasap dükkanının karşısındaki küçük bakkalında ikizleri oyalamaya çalışır. Piskopos'un hatırı için bırakın diye yalvarır. Ama ikizler kararlıdır. Anlatıcı, Clotilde'nin çaresizliğini kasabanın suçlu sessizliğiyle birleştirir. İkizler namusun yükü altında ezilir. Pedro daha kararlı, Pablo tereddütlü ama kardeşine uyar. Bıçaklarını bilerken kasaba onları izler. Bazıları korku, bazıları meraklı. Anlatıcı ikizlerin bu anını hem bir ritüel hem bir mahkumiyet gibi tasvir eder. Kasaba bir tiyatro sahnesi gibidir. Herkes rolünü oynar ama kimse perdenin kapanmasını engellemez. Badem ağaçlarının gölgesinde yaldızlı bir rüzgar felaketin habercisi gibi eser. Santiago bu planlardan habersiz Piskopos'un gemisini bekler. Beyaz keten kıyafeti nemden buruşmuş, masumiyeti kasabanın ağır havasında kaybolur. İkizlerin bıçakları onun adını keskin bir lanet gibi taşır. Anlatıcı Santiago'nun son saatlerini kasabanın suçlu gözleriyle izlenen bir figür olarak betimler. Clotilde'nin yalvarışları boş bir yankı gibi sönüp gider. Kasabanın sessizliği trajedinin en büyük suçlusudur. Herkes bilir ama kimse konuşmaz. İkizler namus için değil, kasabanın beklentileri için hareket eder. Anlatıcı bu anı dinleyiciyi kasabanın nemli sokaklarına, bıçakların soğuk parıltısına çeker. Badem ağaçlarının hışırtısı kasabanın suçluluğunu fısıldar. Trajedi artık kapıdadır. Santiago Nassar, Piskopos'un gemisini limanda bekler. Beyaz keten kıyafeti nemden buruşmuş, masumiyeti kasabanın ağır havasında sönükleşir. Gemi limana uğramadan geçer, kasaba bir başka hayal kırıklığına gömülür. Santiago, nişanlısı Flora Miguel'in evine gider ama Flora öfkeyle mektuplarını fırlatır. Kasaba onun suçlandığını fısıldar. Anlatıcı, Santiago'nun şaşkınlığını, nemli sokaklarda yankılanan adımlarını, sanki o anın gölgesinde yürüyormuş gibi betimler. Badem ağaçlarının ışırtısı
felaketin habercisidir. Santiago eve koşar. Annesi Plácida yanlışlıkla kapıyı kilitlemiştir. Pedro ve Pablo Vicario bıçaklarını çekmiş pusuda bekler. Kasaba bu anı nefesini tutarak izler. Kimse müdahale etmez. İkizler saldırır. Santiago'nun sırtı, karnı, elleri bıçaklanır. Kan nemli taşlara sızar, iç organları korkunç bir gerçeklikle dökülür. Anlatıcı bu vahşeti kasabanın sessiz suçluluğuyla birleştirir. Santiago mutfağa kadar sürünür, annesinin gözleri önünde son nefesini verir. Cinayet kasabayı bir kabusa çevirir. Placida'nın çığlıkları nemli havada yankılanır. Kasaba suçluluğunu örtmeye çalışır. Sorgu yargıcı gerçeği arar ama Angela'nın suçlamaları muğlaktır. Santiago'nun suçu kasabanın dedikodularından mı doğdu yoksa Angela'nın çaresizliğinden mi belirsiz kalır. Anlatıcı, yargıcın notlarını badem ağaçlarının gölgesinde yazılmış bir ağıt gibi tasvir eder. Kasaba, cinayeti konuşur ama kimse sorumluluk almaz. Marquez, namus ve kader üzerine derin bir eleştiri sunar. Kasaba, kendi ahlak kurallarının kurbanıdır. Santiago, bu kuralların masum bir bedelidir. Anlatıcı, cinayetin kasabadaki yansımalarını her evin nemli duvarlarına sinen suçluluğu betimler. İkizler hapiste bekler. Angela sessiz bir pişmanlıkla yaşar. Bayardo kasabadan kaybolur. Büyülü gerçekçilik bu trajediyi yaldızlı imgelerle süsler. Ama acıyı hafifletmez. Kırmızı Pazartesi bir toplumun sessizliğini ve çaresizliğini gözler önüne serer. Santiago'nun ölümü kasabanın aynasıdır. Her birey bu trajedide bir rol oynar. Anlatıcı, dinleyiciyi o nemli sokağa, bıçakların parıltısına, badem ağaçlarının hışırtısına çeker. Marquez'in kalemi sıradan bir cinayeti evrensel bir tragediye dönüştürür. Kasaba sonsuza dek o sabahın gölgesinde kalır.